Evet, bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Car Parking Multiplayer'da biliyorsunuz Tofaş yenilendi. Tofaş çok güzel oldu. Yani illa ki yeni Tofaş'ı sevmeyenler de olacaktır, sevenler de olacaktır. Bu kitle bölünecek demiştim ben zaten. Kitle de bölündü diyebiliriz. Zaten yorumlarda gördüm. Yani eski Tofaş'ın şu özellikleri daha iyiydi. Yeni Tofaş şu özelliği geldi. Eski Tofaş'ta da keşke olsaydı falan diyeceğiniz. Yani bayağı bir kafa karıştırıcı yorumlar var. Çoğu kesim ikilemde kalmış diyebilirim yani. Ben de bu yeni gelen Tofaş'a güzel bir modifiye işlemleri yapacağım. Sizlere ufak ufak trikler göstereceğim. Güzel detaylar göstereceğim. Siz de bu detayları yaparak da Tofaş'ınızı orijinal gibi yapabilirsiniz. Yani orijinalden kastım bildiğin gerçekçi, yani güzel modifiyeli, böyle yani gerçek parayla satan olur veya oyun parasıyla satan olur. Bunları yaparak da daha iyi fiyata satabilirsiniz arabanızı, bilginize olsun. Vereceğim trikleri sizlere fotoğrafla göstereceğim ama bunları da yapması zaten çok kolay olduğu için de bunları siz hemen yaparsınız ve de çoğunuzun ilgisini çekebileceğim modifiye biçimleriyle geldim diyebilirim. Kanala katılan üyelerimize çok teşekkür ederim. Siz de kanala katılıp bana destek olabilirsiniz. Yorumlara da yazın. Başka ne gibi şeyler yapalım bu Tofaş'la ilgili veya arabalarla ilgili, mutlaka da yorumlara hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz modifiye önerimize hemen geçelim efendim. Videonun da başında dediğim gibi sizlere öneriler vereceğim. Yani bunları yapması sizden, bilginiz olsun. Bunları yapması sizden. Ama bunları yapıp da yani Tofaş'ınızı herkesten 1-0 öne geçirebilirsiniz. Bunlar çok iyi taktikler diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz herkesin dikkatini çeken şey bu yeni Tofaş'ta bu panjura artık Tofaş'ın logosunu yapabilmemiz. Bu ta eskiden vardı ama yani eskiler bilir zaten o şeyi. Yani arabanın logosu vardı Tofaş'ın önünde. Yani hatırlayanlar çıkar mı bilmiyorum ama bu panjurlarla ilgili göstereceğim bir tık. Bir de tavanla ilgili, biliyorsunuz tavana da demirlikler geldi. Birkaç şey de arka taraftan göstereceğim, bilginize olsun. Şimdi ön panjurlardan başlayacak üzere olursak, ön panjurlarda biliyorsunuz yani Tofaş'ın logosu var. Arkada da yani küçük teller gibi bir şey var. Yani küçük panjurları var arabanın. Onlara da birleştirmek zor oluyor diyebiliriz logoyla küçük panjurları. Şimdi benim size ilk tavsiyem, eğer logo yapmak istemiyorsanız yani küçük panjurlarla böyle siyah vini çekip de böyle panjurlarla devam ettirebilirsiniz. Tofaş'ın logosunun üstünden geçip de yani böyle de çok güzel bir görüntü oluyor diyebiliriz vinilerle geçerseniz. Modifiye stil de güzel diyebilirim. Yani arabayı güzel İzmir işi falan yapabilirseniz logoyu da yapmanıza gerek yok. Böyle küçük panjurları devam ettirebilirsiniz ve arabanızda böyle çok şekil durabilir. Evet, ikinci stilimiz ise bu ön panjurlarla alakalı. Ön panjuru tamamen böyle siyah yapabilirsiniz. Ortadan siyah şeritle geçebilirsiniz. Açıkça söyleyeyim, böyle de çok güzel duruyor Tofaş. Yani Allsas Games'in böyle bize modifiye seçeneği vermesi çok güzel yani bu vinilerle. Zaten çoğu herkes modifiye seçenekleri verdiği için bu oyuna bağlı. Yani bu stil de çok güzel duruyor aslında. Çok güzel bir Trabzon işi de olabilir böyle, ne bileyim. Kamber verip de güzel modifiye yapabilirsiniz. Arabayı basıp da yani güzel seçenekler uygulayabilirsiniz arabaya. Yani bu panjur stili de bayağı iyi. Ama dediğim gibi birincisi daha güzel diyebilirim sizlere. Umarım bu panjur stilini de beğenmişsinizdir. Evet, üçüncü stilimiz ikinciyle birebir aynı diyebiliriz. Üçüncü stilde fark ettiğiniz üzere logo geldi. Logoyu yapabilirsiniz. Arkayı da siyah panjurlara boyayabilirsiniz. Açıkça söyleyeyim, logo geldi mi, logoyu çok gerçekçi yaparsanız yani bildiğin çok güzel durabilir yani bu logoyla panjurlar. Çok iyi uyumlandırabilirsiniz. Bazıları şöyle yapıyor. Panjuru güzel yapıyor. Tofaş'ın logosunu çok gerçeksiz yapıyor. Çok kötü duruyor. Sırıtıyor yani Tofaş'ın logosu. Ya böyle logoyu gerçekçi yaparsanız da panjurda çok güzel duracağını eminim. Eğer logoyu da yapamıyorsanız da birincideki modifiye stili daha uygun diyebilirim sizlere. Sıradaki stilimiz ise önceki panjurla birebir aynı ama gözü çok iyi olanlar görmüştür zaten. Buradaki panjur biraz daha ince. İnce veya kalın olup olması sizin zevkinize bağlı. Yani burada ince kullandı mı logo ön plana çıkıyor. Çok kalın olduğu için de yani logo birazcık arka planda kalıyordu. Arkadaki panjurlar birazcık belli ediyordu siyahlığıyla. İnce panjur olduğu için de logo daha çok ön plana çıkıyor. Ya burada logoyu ekstradan gerçekçi yapmanız gerekiyor. Yani daha iyi yapacaksanız. Ya burada da panjurla kalın panjur yapabilirsiniz. Bu Tofaş logosunun arkasına. Böyle küçük detayları sevenler için ya bu panjur birebir uyumlu diyebiliriz. Evet, sıradaki modifiye seçeneğimiz ise panjurun tamamen arkasını simsiyah yapmak. Eski Tofaş'larda varmış herhalde. Tofaş'ların kasalarını pek fazla çözemedim ben ama sadece panjur ve küçük detaylandırmalar değişiyor yani. Bu panjur tam köy stili diyebiliriz. Eski Tofaş stili diyebiliriz. Logosuz da yapabilirsiniz, logolu da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama bu logolu olan arka plan böyle simsiyah. Ya böyle yapacaksanız Tofaş'ınıza köy stili verebilirsiniz. Eski model Tofaş'lar var, hani biliyorsunuz sarı taksiler vardı Tofaş'larda. Bilirsiniz, bazen polis Tofaş'lar vardı. Onları yapabilirsiniz. Tiket yapma ihtimaliniz var. Ya bu panjur böyle yaparsanız da ya böyle klasik bir Tofaş yapabilirsiniz. Sıradaki modifiye seçeneğimiz ise panjurları bitirdik. Yani benim fikirlerim bu kadardı. Yani sizin de fikirleriniz varsa da mutlaka dediğim gibi yorumlarda çok güzel yazan arkadaşlarımız oluyor. Yani siz de yazarsanız fikirlerinizi ben de görmüş olurum. Evet, biliyorsunuz oyuna tavan demirlikleri geldi. Bu tavan demirlikleri aşırı güzel abi. Instagram'da falan ben dolanırken baktım da şimdiden Game Guardian'la böyle takılan demirlikleri takan manyaklar var. Teller takanlar var. Abi manyak dolu diyebilirim. Yani bu port bagajı büyük ihtimal takılınca havada duruyordur bu Tofaş'ta. Tam olarak bilmiyorum. Şimdi bizim amacımız şu demirliklerle alakalı. Tofaş'ta dediğim şu demirliği takarsanız
Bu demirli taktıktan sonra da tavana daha iyi bir aydınlatıcı olarak böyle bavul resmi çizebilirsiniz. Böyle bisiklet çizebilirsiniz. Yani tavana çok güzel şeyler çizebilir arkadaşlar. Böyle surf tahtası çizebilirsiniz. Yani ne bileyim tatile gidiyormuş havası böyle. Yani bir şey bağlamış yapabilirsiniz böyle tavanda bir şey bağlı gibisinden. Ya ben böyle modifiyeleri çok severim aslında. O anda bir eşya falan bir şey oldu mu. Ya bunu çok iyi yaratıcı arkadaşlarımız yapabilir yani bunu. Olmayanlar için de sadece böyle demirli koysanız da zaten çok güzel duruyor zaten araba. Arabamı ben daha çok detay vermek istiyorum abi falan diyecek olursanız size bu bavulları falan böyle çizim yapmanızı öneririm tavana karşı. Bazıları cam tavan da yapıyor, bazıları normal boşta bırakıyor. Yani o tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben sadece size burada modifiyeyi nasıl böyle güzel yapabilirsiniz, arabanızı nasıl daha ön plana çıkarabilirsiniz bunları anlatıyorum. Sıradaki modifiye seçeneğimiz ise bu Tofaş'ın arkası ile ilgili. Yani arkaya açıkça söyleyeyim çok detaylar yapabilirsiniz. Tofaş'ın logosunu tekrardan yapabilirsiniz arkaya. Tofaş Doğan yazıları var biliyorsunuz. Onları çok gerçekçi yapabilirsiniz. Tofaş'ın bagajının oraya güzel baslar ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz bu yeni gelen Tofaş'ta yani arka stopları falan arkasını çok güzel yapmışlar. Arkaya güzel tamponlar takabiliyoruz. Başınız çok güzel durur yani basla yaparsanız. Ya basları gerçekçilik olayına bağlı dediğim gibi. Yani çok gerçekçi baslar yaparsanız arabanız daha çok ön plana çıkacağını söyleyebilirim sizlere. Zaten yani çok yani bas yapan arkadaşlarımız var. Yani çok güzel detaylı yapanlar var. Bazen benim bile gaza gelip yapasım oluyor. Siz de böyle baslar yaparak ve de güzel logoları detaylandırarak güzel Tofaş'ınızın arkasını süsleyebilirsiniz. Evet sıradaki modifiye stilimiz ise ben bunu açıkça söyleyeyim çok görüyorum abi. Bazı Tofaş'lara çok yakıştırıyorum. Modifiyesini çok güzel yapan adamlara çok yakıştırıyorum. Kaputa bir şeyler çiziyorlar. Yani kaputta maksat çok gördüğüm şey bayrak oluyor. Halı flama mı deniyor? Halı mı deniyor? Tam olarak bilmiyorum ama bunları siz daha iyi detaylı yazarsınız. Takımların halılarını yapıyorlar. Böyle Porsche araba şeyleri yapanlar var. Plaka koyanlar var. Böyle anahtarlık koyanlar var. Yani çok güzel oluyor diyebilirim. Kaputu çok iyi detaylandıranlar 1-0 öne geçebilir. Maksat arabayı daha iyi detaylandırmalar. Zaten Win'in sınırı 280 olduğu için de yani Tofaş'a daha iyi detaylar verebilirsiniz. Biliyorsunuz ikinci oyunda çıkıyor. Yani çıkmak üzere hatta yani bir Tofaş'tan 5-6 tane yapabileceğiz herhalde. Bana öyle geliyor. Siz de burada arabanızı şimdiden modifiye edin ki yani ikinci oyuna hazırlıklı girin. Ya böyle güzel kaputa şeyler çizerseniz de yani böyle motor çizim yapanlar var. Yani ne bileyim bir sürü şeyler yapabilirsiniz ama benim en çok gözüme çarpanlar ya bu halı ve plakalıklar oldu. Yani güzel detaylandırmalar çizenler oldu kaputa. Bunları size göstermek istedim açıkçası. Yani bir de size ekstradan söyleyecek olursam yani Tofaş'ınızın modifiyesine göre jantlar, kaputlar şeyler seçin. Bunu söylememe gerek yok ama bunun çoğu bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. Yani arabayı sportif yapıyorsunuz. Ya bazıları yani jant alakasız takıyorlar. Yani arabanıza göre güzel şeyler takarsanız, güzel şeyler yaparsanız çok güzel uyumlu olacağını söyleyebilirim sizlere. Yani Game Guardian'da kullanıyorsanız port bagaj falan takabilirsiniz. Güzel teller falan takabilirsiniz. Bunları da sizlere önerebilirim. Umarım videoyu ve önerilerimi beğenmişsinizdir. Sizin de modifiye ile alakalı tavsiyeleriniz, fikirleriniz varsa mutlaka yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sonra video denk hepiniz hoşçakalın efendim.